İnsanlık olarak gökyüzüne binlerce yıldır bakıyoruz. Önce tanrıları, sonra yıldızları, şimdi de yaşamı arıyoruz. Ama modern bilimin en can alıcı sorularından biri o bakışın ardında yatıyor. Bu kadar büyük bir evrende neden yalnızız? İşte bu soruyu daha da garipleştiren ama aynı zamanda cevaplayabilecek potansiyele sahip bir fikir var. Von Neumann propları. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir. Ama aslında ciddi bilimsel temellere ve sayısız tartışmaya konu olmuş bir düşünce. Bir uzay aracı hayal edin. Bu araç gittiği gezegenin madenlerini kullanarak kendisinin bir kopyasını yapabiliyor. O kopya başka bir gezegene gidiyor. Orada kendini yine kopyalıyor. Bu zincir hızla büyüyor. Tıpkı doğada kontrolsüzce yayılan bir virüs gibi. Ama kozmik ölçekte. Von Neumann propları adını 20. yüzyılın en parlak beyinlerinden biri olan John von Neumann'dan alır. Kendisinin asıl ilgi alanı matematik ve bilgisayar bilimi. Ama düşüncelerinin yansımaları bugün uzay mühendisliğinden yapay zekaya kadar birçok alanda hissediliyor. Bu proplar kendi kendine çoğaltabilen sistemler fikrinden yola çıkıyor. Bir makine belirli kurallarla çevresini analiz eder, kaynak toplar ve aynı makineden bir tane daha üretir. Eğer bu makine bir uzay aracıysa işin rengi değişiyor. Çünkü böyle bir araç gezegen dolaşıp kendisini kopyalayabilir. Bu sistemin gücü yaptığı şeyde değil, yayıldığı hızda yatar. Her yeni kopyada yeniden üretim yapabildiği için bu büyüme birkaç nesil sonra devasa bir çoğalmaya yol açar. Sonuç olarak birkaç milyon yıl içinde galaksinin her köşesinde bu propların izleri olabilir. Ama yoklar. En azından biz göremiyoruz. Fermi paradoksu bu noktada karşımıza çıkıyor. Bu paradoks oldukça basit ama çarpıcı bir sorudan oluşur. Evren bu kadar büyükse ve uygarlıklar oluşabilecek kadar eskiyse neden hiçbiriyle karşılaşmadık? Von Neumann propları bu soruya doğrudan meydan okuyor. Çünkü eğer bir başka uygarlık da bu teknolojiyi geliştirmiş olsaydı galaksiyi çoktan doldurmuş olmaları gerekirdi. Ama gözlemlerimizde ne bir sinyal var ne de bir iz. İşte bu sessizlik evrenin en derin bilmecelerinden biridir ve bu sessizlik çok farklı yorumlara açık. Bu sorunun birkaç farklı cevabı olabilir. Öncelikle belki de biz gerçekten özelizdir. Yaşam, hele teknolojik yaşam sandığımızdan çok daha nadirdir. Belki dünya gibi gezegenler evrende milyarlarca yılda sadece bir kez ortaya çıkar. Belki diğer uygarlıklar var ama çok kısa yaşıyorlar. Teknolojiye ulaşsalar bile kendi elleriyle kendilerini yok ediyor olabilirler. Nükleer savaş, yapay zekanın kontrolden çıkması ya da çevresel felaketler bu sonları getirebilir. Bunlar büyük filtre teorileriyle de anılır. Belki de gözlemliyorlar ama müdahale etmiyorlar. Belki bizler bir kozmik hayvanat bahçesindeyiz. Gözleniyoruz ama müdahale edilmiyor. Von Neumann proplarını sadece çoğalmak için yapılmış makineler olarak düşünmek eksik olur. Çünkü bu teknolojinin potansiyeli çok daha geniş. Yaşam arayabilirler. Bu proplar yaşanabilir gezegenleri tarayarak biyolojik aktivite izleri arayabilir. Atmosferdeki oksijen oranı, metan gazı, hatta renk değişimleri bile bir işaret olabilir. Kolonizasyon için kullanılabilirler. İnsan DNA'sı ya da sentetik embriyolar taşıyan proplar uzak gezegenlerde yeni yaşam kolonileri kurmak için görevlendirilebilir. Mega yapılar inşa edebilirler. Bazı teorilerde yıldızların çevresine enerji toplamak için inşa edilen Dyson küreleri gibi dev yapılar bu propların uzun vadeli görevleri arasında olabilir. Bu kullanım alanları sadece bilim kurgu yazarlarının hayal gücüyle sınırlı değil. Bugün bilim insanları bu tarz projeleri gerçek mühendislik modelleriyle tartışıyor. Fakat işin karanlık tarafı da var. Bazı teorilere göre başka uygarlıklar kendi kendini kopyalayan proplar üretmiş olabilir. Ama bu propların görevi sadece araştırmak değil, yok etmek olabilir. Bu tarz proplara Berserker proplar deniyor. Belki bir uygarlık diğer yaşam formlarını bir tehdit olarak görüyordu. Belki sadece kendi güvenliğini sağlamak istiyordu. Ya da belki basit bir programlama hatası milyarlarca yıl boyunca durdurulamayan bir yıkıma dönüştü. Eğer böyle bir sistem varsa biz hala hayattaysak bu büyük bir şans olabilir. Ya da belki henüz bizi bulmadılar. Öte yandan Von Neumann propları sadece yok edici değil, koruyucu da olabilir. Belki bazıları dünya gibi yaşam barındıran gezegenleri gözlemliyor ve müdahale etmiyor. Belki görevleri yaşam formlarını evrende yeniden başlatmak, bir tür kozmik sigorta poliçesi gibi. Güneş sistemi yok olsa bile bir başka yıldız sisteminde insanlığın izleri yeniden yeşerebilir. Böylesi bir teknolojinin arkasında yatan en büyük soru şu: bu kadar güçlü bir sistemi nasıl kontrol ederiz? Bir makineye kopyalanma hakkı verirken onu nasıl durduracağımızı da bilmek zorundayız. Aksi takdirde istemeden galaksiyi çöplüğe çevirebilir ya da daha kötüsü bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yok oluşa sebep olabiliriz. Bu yüzden Von Neumann propları sadece bir mühendislik problemi değil, aynı zamanda etik, felsefi ve varoluşsal bir meseledir. Von Neumann propları bize çok daha büyük bir resmin parçası olduğumuzu hatırlatıyor. Belki şu anda evrende yalnızız. Belki gözlemleniyoruz. Belki de bir gün biz bu teknolojiyi geliştireceğiz. Ve ilk kez galaksiyi uyanık hale getiren uygarlık olacağız. Ama bir gerçek var. Evrenin sessizliği düşündüğümüzden daha da yüksek sesle konuşuyor. Ve bu sessizliği anlayabilmek için bilim, felsefe ve hayal gücünü birlikte kullanmamız gerekiyor. Sizce Von Neumann propları gerçekten var olabilir mi? Böyle bir teknolojiyi geliştirebilirsek kullanmalı mıyız? Yoksa her şeyin doğal seyrinde kalmasını mı sağlamalıyız?
Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.